Herkese merhaba dostlar. Öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Her sabah aynanın karşısında geçirdiğimiz o 1-2 dakika bile bütün gün havasını değiştirmeye yetiyor değil mi? Peki hem zamandan tasarruf sağlayan hem de tam istediğimiz gibi görünüm sunan bir tıraş makinesi gerçekten var mı? Elimde Brown'un yeni çıkarmış olduğu BT9420 model numaralı bir tıraş makinesi var. Hem tasarımıyla hem teknolojisiyle iddialı olan bu cihaz Metal ProBlade bıçakları sayesinde en zorlu sakalları bile yakalayabildiğini iddia ediyor. Üstelik 180 dakika tıraş deneyimi ve 2 tane başlık sayesinde 0.5 mm hassasiyetle 40 farklı uzunluk ayarı sunuyor. Ayrıca ister ıslak ister kuru şekilde tamamen kablosuz olarak kullanılabiliyor. Bu cihazın limitlerini sonuna kadar zorlayacağız dostlar, çünkü sıfırlama tekniğiyle bir tıraş yapacağız. Gerçekten söylenildiği kadar başarılı mı yoksa biraz abartılıyor mu, tüm detaylarıyla birlikte keşfedeceğiz. Bu cihazla tıraş videosunu daha önceden çekmiştim fakat editlemek için zamanım olmamıştı. O yüzden kısa saçlı halimden bir tıraş kesimi izleyeceksiniz. Hazırsanız önce kutu açılışını görelim. Akabinde de tıraşımıza başlayalım. Kutu içerisinden çıkan malzemelere şöyle bir göz attığımızda bir tane koruma kılıfıyla beraber tıraş makinemizi görüyoruz. Bunun yanı sıra şarj standı, şarj adaptörü, birer tane 0.5 ile 10 mm arası ve 10.5 ile 20 mm arası sakal başlığımız mevcut. 2 tane 1 milimden 5 milime, birer tane de konturlama ve ufak detaylar için sakal başlığı çıkıyor. Ayrıca temizleme fırçası ve makyaj jileti de mevcut. Tıraş olurken kullandığım aynayı nereden bulabilirim sorusuna gelecek olursak da Akakçe'de saç aynası şeklinde arama yaparsanız bu ya da buna benzer ürünlere ulaşabilirsiniz. Evet dostlar, sıfırlama tekniğiyle bir tıraş yapacağız dedik. Sizler için 3 bölgeye ayırdım. Sıfırla alacağımız bölge ve kuaförlerin kullandığı 1 numara yani 3 milimle alacağımız bölge. Yine aynı şekilde kuaförlerde 2 numara olan bizim 6 mm ile tıraş edeceğimiz bölge. Tıraş sırasında hangi numarayı nasıl kullandığımla ilgili vurguları ok işaretleriyle yapacağım dostlar. Sizler videoyu izlerken ben de bu sürece nasıl başladığımı anlatayım. Çok muhtemel sizlerin de tahmin edebileceği gibi tabii ki pandemi süreciydi. İşim gereği sahada çok fazla bulunuyorum. O dönem sokağa çıkma yasakları dolayısıyla yaklaşık 70-80 gün kadar sahada çalışmak zorunda kalmıştım. Tabii ki herkeste olduğu gibi benim de saç sakal birbirine karışmış. İşte o dönem Brown'la tanıştım aslında. 7 serisine ait bir tıraş makinesi aldım ve kendimi tıraş etmeye başladım. Tabii ki ilk etapta bu kadar profesyonel değildi ama sahada kendimi tıraş ettiğimi gören bazı çalışma arkadaşlarım kendilerini de etmemi istediler. Onların kolaylığı sağ olsun, işte el alışkanlığı zamanla çok daha iyi hale geldi. Sıfırlama tekniği ile alakalı tecrübelerime dayanarak sizlerle paylaşmak istediğim bazı hususlar var dostlar. Öncelikle belirlediğim 3 hat boyunca 0, 3 ve 6 mm şeklinde kesiyorum. Daha sonrasında ortaya çıkan izleri yumuşatmak için 0 bitimine 1,5 mm ile 3 mm bitişine 4,5 mm ile 6 mm'in bitişine ise 7,5 mm ile izler kaybolana kadar tıraşa devam ediyorum. Saçlarınız benim tıraş olduğum halimden uzunsa öncelikle yapacağınız işlem en üst tarafı yani 6 mm hattını belirleyerek kendinize daha temiz bir çalışma alanı açmanız doğrultusunda olmalı. Makineyi kullanırken de yukarı doğru kaldırarak çalışma yaparsanız size daha rahat bir konfor alanı sağlayacaktır. Tıraşın isminden de biraz bahsedeyim. Bu çalışma sıfır noktası kaş hizasından başlayan ve mid-fade olarak adlandırılan bir tıraş şekli dostlar. Eklemek istediğim bir konu da sıfırlama bölgesiyle ilgili olacak. Eğer ki elinizde sıfırlama başlığınız varsa makine sıfırıyla ilk hattı belirlediğiniz yere çok fazla keskin girmeyin ve bastırmadan yukarı doğru başlık yan olacak şekilde ufak darbelerle ilerleyin. Aksi durumda sıfırdan 1,5 mm'ye geçiş kısmında kaybedemeyeceğiniz izler kalır. Tıraş sonuna doğru hoşunuza gitmeyen ufak tefek şeyler olursa belirlediğiniz hatlar boyunca ara numaraları da kullanmaktan çekinmeyin dostlar. Çünkü herkesin saç sıklığı aynı değil. Bazen 1,5 mm farkla ilerlemek izleri tamamen kaybetmiyor. El alışkanlığını da kazandığınızda zamanla eminim ki çok daha iyi tıraşlar yaparsınız. Mid-fade haricinde 2 sıfırlama tekniği daha var. Kaş altı ya da üstünden başlayarak kesim de yapılıyor tabii ama onları da denedim. Fakat kafa yapıma en çok yakıştırdığım mid-fade olduğu için ara sıra bu tarzı severek kullanıyorum. Sıfır çizgimizi de 1,5 milimle hallettiğimize göre artık modelimiz tamamen ortaya çıkmış durumda. Evet dostlar, BT9420 ile tıraşımızı tamamladık. Genel olarak performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özellikle tıraş olurken sunduğu hassasiyet, güçlü motoru ve uzun pil ömrüyle gerçekten günlük kullanımda beklentileri karşılıyor. Saç tıraşı yaparken ufak tefek bıçaklarda zorlanmalar hissettim fakat bu da çok normal çünkü sakal için tasarlanmış bir tıraş makinesi olduğunu da unutmayalım. Yine de görevini fazlasıyla yerine getirdi diyebilirim. Eksi taraflarına gelecek olursak kutudan çıkan aksesuarlarda bir taşıma çantası mevcut değil. Ayrıca sıfırlama başlığı ve makine bakım yağı da bulunmuyor. Bu başlık 7 serisinden kalma bir başlık. Allah'tan uyumluydu ki bunu kullanabildim. Sahip olduğum 7 serisinde aslında taşıma çantası vardı. Bu model için neden koymamışlar ona da pek anlam veremedim.
Bu durum özellikle seyahat eden arkadaşlar için bir handikap oluşturabilir. Ayrıca 1 ile 10 milim arasındaki başlıkta şu kapalı kısmı çok sevmiyorum. Çünkü tıraş olurken buralara sürekli saç ya da sakal doluyor. İkide bir çıkarıp temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu hoş değil. Açık yapsalarmış çok daha mantıklı olurmuş. Paylaşmak istediğim bir şey de şuradaki kilit mekanizması. Numarayı ayarladıktan sonra kilitliyorsunuz ve hiçbir şekilde numarada kayma meydana gelmiyor. Bu da önemli bir detay olmuş. İçerisinden bir de sakal kılavuzu çıkıyor dostlar. Ben sakallarımı hep aynı boyda kullandığım için önce çok dikkatimi çekmemişti. Bu başlıklar sayesinde sakallara çok daha rahat şekil vermek mümkün. Bir de şu başlıkla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Bu başlık diğer iki başlıkla uyumlu değil dostlar. Fiyat konusuna gelecek olursak da 4100 lira ile 5000 lira arasında değişiyor. Muadillerine kıyasla alınabilir bir cihaz mı? Bunun kararını siz verin. Sonuç olarak güçlü ve pratik bir tıraş makinesi arıyorsanız BT9420 günlük kullanımlarda beklentilerinizi büyük oranda karşılar dostlar. Videoyu da beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kanala da abone olmayı ihmal etmeyin. Tertemiz enseli günlerle teknolojiyle kalın diyelim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Allah'a emanet.